Dün geldiğimizde bu kutu burada yoktu. Sabah hatta bunun korkusuyla uyandım bu nerede diye. Biri alıp geri koymuş herhalde. Muhtemelen yan komşumuz var. Muhtemelen. Uzun bir aranın ardından İngiltere'den selamlar. herkese selamlar. Hande ile Türkiye'de çok denedik ama olmadı. Çok Bir türlü video denedik. çekemedik. Ve gerçekten Türkiye'ye giderken hem bayram vlogu heyecanıyla hem de Türkiye'de çok güzel vloglar çekeriz heyecanıyla gitmiştik. Uçakta iftar açma videomuz olacak. Ya Türkiye'de havalar hem çok kötüydü. Evet, biz hasta olduk. Evet, hasta olduk. Ondan sonra Safa'da çalışıyor. Hani biz oraya giderken yine çalışıyor oluyor. O yüzden hani çok böyle bir şey yapamadık. Bugün ne yapıyoruz peki? Bugün şimdi evimizde dün geldiğimiz için hiçbir şeyimiz yok. Bugün bir market alışveriş yapacağız. Saat 4'te marketler kapanıyor. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Bakalım bir de mazot alacağız. Mazotun fiyatını merak ediyorum. O zaman hasta olmadan arabaya geçelim. Evet. Fullemek muhtemelen 90'ı bulur herhalde. Bu bile kaliteli. Çok daha kaliteli. Bunu görünce gerçekten hem çok güldük. Evet, çok güzel gözüküyor burada. Bir ben, bir de Kenan. Ya etraf o kadar güzel ki yani bahar geldiği için ağaçlar falan böyle full çiçek açmış. En son çok giderken yeşilleşmiş. aynen en son giderken hep şeydi böyle. Her yer kahverengi falandı. Ama şu an çok güzel olmuş. Tam vlog çekmelik havalar. Şimdi benzin istasyonuna Fiyatlar geldik. Ne kadar değişmiş? Sanki 1.40'tı. Şu an ama gerçi o benzin miydi hatırlamadım da. Neyse şimdi Bakalım. depoyu fulleyince göreceğiz. Ben de göreyim. Güzel. Alıyoruz. Evet hadi bismillah. Normalde ne kadar koyuyorum demiştim. Normalde 65 falan tutuyordu yani. O zaman 70 falan olmuştur. 80'i bile bulabilir 80 mi? bence. İnşallah Çünkü- bulmaz. Yani 1.40 mıydı neydi? Öyle hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Öyleyse 1.90 olmuş 1.40, yani 1.70 şu an. arası falan değil miydi? 1.40, 1.40 arası. gibi hatırlıyorum ben ama şu an 1.90 diyor. Bizim arabanın normalde 45 litre deposu var. Şu an 2 çizgi kalmıştı. Bak şu an 70 oldu. Hala da gidiyor yani. Fulllemek muhtemelen 90'ı bulur herhalde. Ne Geçenlerde kadar fark 65 falan ödüyorduk. 26 sterlin fark ediyor yani. Şimdi bizim asıl işimiz şu reyonlarda ama şurada işte kıyafet falan, ev, mutfak eşyaları falan her şey var. Benim en sevdiğim köşe her zaman burasıdır. Köşe değil bura, orta. Orta. Seni. Yine kötü esprilerimizle. Böyle marketlerin şu buzluk köşesi gerçekten çok soğuk oluyor. Sen ince giyinmişsin. Evet, bu arada. ince giyindim, üşüyeceğim muhtemelen. Hiçbir şey kalmamış, bu ne? Evet, şu muzlar iyi duruyor ama bakalım. İyi ya, güzel güzel. Ama pek de güzel değil. Bakın salatalık Türkiye'de böyle yok. Yani en azından ben bilmiyorum, varsa da. Burada tekli tekli böyle de satılabiliyor. Biz tabii genelde çoklu alıyoruz. Bunu Aynen, pek çok beğenmiyoruz. küçük. Bunun şey, Kabak köyde... gibi ya. Yani köyde eğer şey yetiştiriniz varsa böyle salatalık, o en büyük hali var ya, içindeki Sen böyle gördün mü yani çekirdekleri... Ben Aynen. Türkiye'de yok dedim. Yani şey hani... Ben köyde büyümediğim için ben bilmiyorum. köylü olduğum için biliyorum. Türkiye'nin köylerinde var sadece. Yani şey aslında hani salatalık büyüyor, en büyük olduğu, en olgunlaştığı zaman artık şey oluyor. Çekirdekleri çok büyük oluyor. Ve benim en sevmediğim salatalık türü. O yüzden bunlardan almıyorum. Ama Bir kere şehirde aldık. büyüyen biri olarak bunu asla görmedim. Bakın bu. Evet. Salatadan ve fiyatı bayağı uygunmuş. Değil mi? 2 tane alalım çünkü lazım oluyor. Az olduğu için yetmiyor yani. Şöyle 2 tane. 5 tane falan var. Hatta 4 tane varmış. Karpuz gelmiş, bir bak bakayım. Sesine. Olmamış. Daha beyaz içi. Ben şunları önceki videolarımızı izleyenler bilir. Bunları böyle alıp bahçeye dikmiştim. Daha iyi oluyor aslında, böyle taze taze sürekli olabiliyor. Ama bizimki biraz az, aslında bir tane daha yanına dikebiliriz bence. Olur. Bu geldiğimizde bahçemizde de çok güzel Evet, göstermeyi planlıyoruz. inşallah bu kez. Sanduş bak, bunların tarihi mi geçmek üzere acaba? Muhtemelen. 1.36 diyor. Ve çok güzel kokuyor. Ama bunun markası güzel değil genelde. Ya bu Var, markanın varmış ama. güzel olmuyor. Şazam. Hastanın kendi reyonunda helal olarak böyle tavuklar falan oluyor. Hatta tavuk göğsü falan da varmış aslında. Alabiliriz ama evde var diye biliyorum. Varmış ama bunların baharatını ben pek bilmiyorum. Yani Ben de güzel şeyini olmadı. sevmiyorum. Köfte kıymalarının ya benim damak tadıma hitap etmiyor.
Yoğurt olarak Türk yoğurdunun tadına en yakın olan bu ve 2 olmuş. İngiltere'ye yeni başlayan rehber. Evet, aynen. İngiltere 101. Yumurta bakıyorum. Bu arada dün haberlerde şöyle bir şey gördüm. Sainsbury's'de pahalı yumurtaları ucuzlarla yer değiştiriyorlarmış. Yani yumurta hırsızlığı yapıyorlarmış. O yüzden pahalı yumurtaları raflardan kaldırmışlar. Şu an burada öyle bir şey yok ama herhalde. Mesela şurada şeyler de yazıyor. Bunları zaten biliyorsunuzdur muhtemelen ama 0 organik oluyor. Mesela bu 1 ile başlıyor. Yani 1 de free range yani gezen tavuk yumurtası. 2 çiftlik yumurtası. 3 kafes yumurtası oluyor. Biz genelde bunu alıyoruz. Bu arada Safa'yı kaybettim. Kocam kayıp. Şimdi jelibon köşesindeyiz. Aha Bebeto. Ama o Bebeto'dan Evet. Şurada da var da. Benim sevdiğim vardı ya, Türkiye'ye götürdüğümüz. Bebeto bayağı var yoksa. Şuralarda Ya da var, bak Bebeto'nun şurada da var. böyle büyük marketlerde olması bana öyle gurur veriyor değil mi? Ben de seviniyorum yani Türk ürünü görmek. Hatta bizim böyle küçük marketlerde falan da var. Bizim oradaki Bebeto bir de Biskolata. Biskolata o kadar yaygın değil, yerine var. Aynen. Ama Türk markası olarak görünce ki Bebeto'yu çok severim. Burada olması bana mutluluk veriyor. Ama Bu şeyi bulamadım Alacağız ya. mı? Geçenki aldığımızı. market ve İngiltere 101 dersi olduğu için tereyağı olarak da şunu önerebilirim. Bu en lezzetli olan bence. Şu topların bir şeyine baksana. Bizim oradaki plastik toplardan mı? Hayır değil. Ama bu bile kaliteli. Çok daha kaliteli. Böyle bir şey aldık. Umarım pişman olmayız. Şöyle aldıklarımız, biz sandık ki çok bir şey almadık ama yine neredeyse 100 pound falan tutmuş. Yani bu kez aslında çok fazla abur cubur almadık sadece. Aynen. Meyve biraz daha az. Meyveye fazla abandık sanki. Yine deneme yapacağız. Şöyle koyayım. Bak kırmızısı Şöyle. mı daha güzel bunun, sarısı mı yoksa? Güneş ışığından dolayı şimdi. Aynen. Dur Gözüküyor. Bence güzel. Benimki olmamış. Değil mi? Aynen. Bunu atayım, bu olmamış. Ama çilek daha güzel ama herhalde. Bence bu çok lezzetli şu an. Ben Güzelmiş. buna 10 üzerinden 10 veriyorum. O kırmızı çileklerin hani olmasını beklediğiniz tadı var ya. Ya Hayır değil. kurt nasıl değil? Kurt değil mi bu? Kurt. Hep bana çıkar ya böyle şeyler. Evet gerçekten. Sapanın içinden kurt çıktı. Hep bana böyle şeyler çıkıyor. Ben yemem Ve bunu. canlı. Protein aslında yiyebilir. Ödüm koptu. Yoruldum ya. Şimdi ben önceki videolarda yine dönüş yaptığımız bir videoda böyle aldığım şeyleri göstermiştim ve hoşuma gitmişti. Şimdi tekrar aynı şey yapmak istiyorum. Önce bir şeyimiz var. Kırılmışsa diye böyle gerçekten ödüm kopuyor. 2 saattir aklımda o var. İnşallah kırılmamıştır, bir şey olmamıştır diye. Elimden geldiğince güzel sarmaya çalıştım. Bu şey. Bu ailemden, bana, kız kardeşlerimden bir doğum günü hediyesi ve gerçekten çok güzel. 2 yıldır eve gelmeyi bekliyor çünkü diğer şeylerden dolayı kilo aşım olduğu için uçakta bir türlü getiremiyordum. Bu kez kafama koydum getireceğim bunu diye. Şu anlık iyi gibi duruyor. Oh. Olmamış gibi. Allah'ım hiçbir şey olmamış çok şükür. Sadece şu bu çıkıyormuş zaten herhalde. Sadece bu lambasının burasından çıkmaya çalışmış ve becermiş de. Minicik bir elimi sıkıştırma kazasından sonra hallettik. Ay çok güzel. Gerçekten o kadar güzel ki bunu şuraya koymayı düşünüyordum. Ay. Bunu şöyle girişe koymayı düşünüyordum. Sadece tek sıkıntımız şu an bir dönüştürücü almak. Ama o kadar güzel ki. Tekrardan buradan aileme teşekkür ederim. Bana böyle güzel bir hediye aldıkları için. Daha sonra İngiltere'de böyle şeyler yokmuş gibi. Ben bunu gittim Türkiye'den aldım. Ama İngiltere'de ahşap şeylerin fiyatı gerçekten çok pahalı. Onu fark ettim. Ben bunu Teddy'den aldım sanırım. Ve fiyatı buradaki şeylere göre gerçekten çok uyguna geldi. Sanırım 200 lira civarında falan. 200-300. Ben aslında hiç böyle çerez falan yiyen biri değilim. Safa çok yiyor ve onu sürekli böyle içine koysun diye böyle şeyler alıyorum. Bunun için ama böyle bir misafir geldiğinde kahvaltılık çikolata, zeytin, peynir,
de koyulabilir diye düşündüm. Böyle daha sonra yine hiç İngiltere'de yokmuş gibi böyle şeyler. Bunu da aslında kendi başıma görsem muhtemelen almazdım ne olduğunu anlayıp. Hatta Safa da bunu görünce takı kutusu sandı. Ama bu aslında bitki çaylarını falan böyle organize etmek için bir şeymiş. Yalnız şurası mika olduğu için birazcık başta şey yapmamıştım. Ama iyi ki mikaymış. Çünkü şurada bir çatlak var. Çatlak olmuş yani valizde. Çok güzel. Size başka gösterebileceğim ne var? Şunu göstermeyi unutmuşum. Paşa Bahçe'nin şöyle kaseleri var. Aslında ben zaten bunları kullanıyordum. Hem bardak altlığını da kullanıyordum. Bunlar safalarda kalmıştı. Devamını gereken bu kez getirebildim artık. Aldığım ve bulabileceğim şeylerin koleksiyonunu oluşturup muhtemelen ya yorumlara unutmazsam ya da açıklamaya eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ya bunu unutmuşum. Asıl bunu nasıl unutabilirim? Buradan kayınvalidem ve kayınpederime çok teşekkür ederim. Bana bir oklava almışlar. Bunu görünce gerçekten hem çok güldük. Hem de mutlu oldum çünkü oklavamız yoktu. Merdanemiz vardı ama oklava zaten İngiltere'de hiçbir yerde görmemiştim. Bir gün kayınvalidemle görümcem Elif abla. Neydi onun adı? Böreğin adını unuttum. K ile başlıyor. Sizin böreğin adı neydi ya? Heh. Kömbe. Kömbe yaparken ben de onları izledim nasıl yapıyorlar diye. Çünkü bizim oralarda kömbe diye bir şey yok. Ve dedim ki artık yapabilirim falan dedim. Hani öğrendim dedim. Ve orada sormuşlardı senin oklavan var mı diye. Ben de yok merdane var falan demiştim. Ve tam gideceğimiz gün işte bize böyle birkaç bir şey daha almışlar. Şunu görünce çok güldük. Safa artık beni kızdırmamalısın. Arkadaşlar şimdi sizi bu odaya getireceğim. Bu odanın karışıklığının kusuruna bakmayın. Az kaldı. Toparlanınca. Az kaldı. Buralar hallolacak. Bu oda aslında artık bizim bir hobi odamız haline geldi. Gerçekten aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz ve ayrıca burada üretebilirsiniz. Öyle bir güzelliği var. Hemen size bir oda turu yapayım. Bu oda ev turundan sonra çok değişti. Şu an Safa ne yapıyor? Sana da bir şey vereyim. Dur. Safa'ya mikrofonunu uzatalım. Buyur. Mikrofonun. Ne yapıyorsun? Bize anlat. Şu an Barfix Station barımı kurmaya çalışıyorum. Bu Power Station bar diyor hatta. Power Corner bar mı? Barfix'i var. Üzerine Şunun okumaya gibi çalışıyorum. sırtını dayıyorsun tekrardan. Şeyi var. Güzel bir spor aleti yani. Ama asıl amacım barfix çekmek. Hatta bunu dışarı koymayı planlıyorum. Üzerini güzelce kapatabilirsem tabii. Örümceklere yar etmem. Güzel olacak Şimdi inşallah. bunu yapacağız. Şunu çıkarmamın sebebi onu satacak olmam. Evet çok şükür o evden gittiği Direksiyon için ben çok setimiz mutluyum. vardı ama bir türlü güzel kullanamadık. Yerimiz Hatta olmadı onu bir falan. göstereyim şöyle. Ay gerçekten çok tatlı gözüküyor. Çöplükte yaşıyoruz gibi. Şu ama asıl kirleten bu yani bunlar. Evet ya zaten bu barfix'in bir kısmı bunlar kalkacak buradan. Aynen. Gerçekten tam bir şey hobi odası gibi olmuş. Şurada benim matım var. Ben burada spor yapıyordum. İnşallah sağlıklı yaşamımıza falan sporumuza geri döneceğiz. Yani dikkat etmezsen dikkat et. Bastığım yani. Mayın olabilir. Şunu satacağız. Bu evden gideceği için çok mutluyum. Boş yer kaplıyordu çünkü. Böyle bir Safa'nın bekarlığından, kalan hayatından mutlulukları. Evet. Az kullanılmış. Aynen sahibinden. Ama Gerçekten Fabio aslında Antonio- çok güzel bir şey ama kullanacak yerim bir Evet. düzgün olmadı. Hep Aynen. yerde oynadım ben onu. Ama hoş bir şey yani. Kullanabilsen. Uf bir açamadım. Mesela tır oyunu dediğim gibi. oynamak istiyordum onunla ama hiç oynamadım. Bunu senden daha çok Enes kullanmış olabilir burada. Olabilir. Enes de kullandı bayağı. Evet, Ama ben Enes- de bayağı kullandım aslında şeyde. O da kiraladığımda bayağı kullanıyordum. Böyle bir şey artık bunu götürüyoruz. Enes şu an bu videoyu gözü yaşlı izliyor. Daha sonra orada farklı aletlerim var. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Sublimation yazıcı deniyor ona. Onunla da kupa falan basabiliyoruz. Yani Evet. bir tane yanındaki yazıcı var ya. Dur çevireyim. Şu yazıcı soldaki. Şunun. Aynen. Normal yazıcı o. Farklı bir mürekkebi var. Onu alınca onunla baskı için çıktı alabiliyorsun A4 kağıdına. Sonrasında şu diğer şeyle de bu test için basmıştım bunu yazılımcı şeyi ama güzel olmadı. Tabii daha güzel şeyleri bastım sonra. Evet. Sonra o yandakiyle kupayı içine koyuyorsun. 2 dakika 3 dakika böyle
yüksek sıcaklıkta şey yapıyor onu, basıyor. Çok yüksek dereceye kadar çıkarıyor. Ondan sonra 2-3 dakika böyle çalışıyor. Onu yaptıktan sonra ev gerçekten çok kötü kokuyor. Evet, Ve bu odaya giremiyoruz yani. Aynen. Çıktıktan sonra aşırı sıcak oluyor. Eldivenle falan ellemek zorundasın yani. Yoksa elini yakıyor. Hatta şöyle eldiveni falan var. Evet. Dağılıyor. Şunlar da daha büyük şeyler için Aynen, yoksa aynen. yedek Daha mi? büyük kupa olabilir. Sonra şapka falan basmak için var. Tişört Tişört basmak var. için var. Hiç denemedik onları ama Ya muhtemelen tişört- pek iyi olmaz. Aynen. Örnek olarak buraya tişört göndermişler ama naylon ya. Full polyester olması lazım. O yüzden hani giyilecek gibi bir şey değil. Forma aslında. gibi işte ya. Daha sonra burada Safa'nın geçen seneki doğum günü hediyesi var. Hemen Türkiye atkısıyla beraber. Onunla bu seneki doğum günümde şarkı çalacağım. İyi ki doğdun şarkısı öğrenebilirsin. Tamam, öğreneyim Güzel hemen. olur. Daha sonra burada en sevdiğimiz şey var. Evet, Aletimiz. çok kullanışlı olan bir şey. Bu da 3 boyutlu yazıcı. İnternetten online bir şey yapıyorsun. İçinde bir şey kalmış bu arada. Lafını Öyle böldüm mi? ama aynen. Kopar onu. O yaparken bozmasın diye bazı şeyler öyle bir şey basıyor kendisi. Gerçek bastığı şeyi kirletmemek için aslında onu kirletiyor öyle. Dosyayı buna yüklüyorsunuz, ondan sonra onun çıktısını alabiliyorsunuz. Onlar da renkleri. Buna Tabii en o son ayrı bir Zeynep'i parça. basmıştın herhalde. Yeğenine Aynen, en basmıştı. son. Ben aslında onu yeğenlerimize hediye olarak basabiliriz diye düşündüm. Şimdi Emre de, Barış'a da, işte Barış'ın kardeşine de küçüklük fotoğraf, küçüklük evet, güzel şeylerine olur aslında. bassak. Bir dahakine onlara da götürürüz. Sonrasında işte farklı renkler var onun içinde işte. Basacağımız baskıya göre hangi renkler gerekiyorsa onları koyuyoruz. Bunu da Enes bizdeyken almıştık ama Aynen. yetişmemişti. Enes'e ben normalde oyun aksesuarı basıyordum. Öyle kaldı da. Bilmiyorum. Güzel bir şey için kullanabilirsek çok hoş duruyor. Değil mi? Evet, gerçekten çok hoş gözüküyor. Aynen. Renk geçişli böyle şeyleri var. Mesela bu şöyle bakınca mor oluyor. Aynen. Şöyle değişince bak göstereyim. pembe oluyor ve mor oluyor. Evet, çok hoş ya. Şu ne oluyor? Şunu da göster. Bu da turuncuyla pembe mi oluyor? Evet, çok güzel gözüküyor buradan. Görünüyor mu? Evet. O, Şu var. o çok güzel bak bu da. Oo, Mavi ile mor mu oluyor? Hoş. gerçekten çok güzel. Şu ana kadar muhtemelen şu bastığımız şeylerden kaç tane satmışızdır? 12-13 tane satmışızdır. Satmışız, aynen. Yani. Kenan var. Kenan Yıldız var O hatta. da abimlerin hediyesi. Çok güzel bir hediye. Kenan'ı çok Ama seviyorum. altını kaybettim ya buraya gelirken. Bunu çalışma masama koydum. Bir anda Bir ben bir de Kenan. şeyden bulamıyorum. Yer mi? Yok. Şu right işte. Evet öyleymiş. Şunu şöyle yapıyoruz. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Dün kameranın şarjı bitti sanmıştım. Meğer hafızası dolmuş. Bilseydim birazcık daha bir şeyler çekmeye çalışırdım. Gitmeden önce şu süpürgenin aparatlarını temizlemiştim. Bayağı iyice kurumuş oldu. Tam kurumadan kullanmaya çalışınca içinde çok fazla toz birikiyor. Şimdi de aşağı ineceğim. Kahvaltı hazırlayacağım. Ama ondan önce size şu barfix aletinin son halini göstereyim. Hafıza kartı dolduktan sonra aşağıya yemek hazırlamaya indim. Safa o sırada işte bayağı halletmiş. Bir kısmını yapıp birleştirmiş falan. Birkaç parçası daha kalmış. Bugüne muhtemelen bunları halledip artık şu bu dağınıklığı ortadan kaldıracağız inşallah. Özellikle şu kutularla bizim imtihanımızı biliyorsunuz siz. Her yerde kutu var ve olmaya devam ediyor. Kahvaltı hazırlamamız lazım. Neden bilmiyorum ama bugün gerçekten aç uyandım. O yüzden böyle güzel bir kahvaltı, özlediğim tarzda bir kahvaltı yapacağım. Bu arada dün şu lambayı açmaya çalıştım ama açılmadı. Niye bilmiyorum. Şurası çıkmıştı ya, muhtemelen ondan kaynaklı bir şey olmuş olabilir diye düşündüm. Ya da lambasını değiştirmemiz de gerekiyor olabilir.
O metin içinde sana bir sürpriz var. Biber. Hayır, biberimiz yok. Komşumuz mutfağını çok güzel yapmış. Videolarımı sürekli izleyenler şu an nereye gideceğimi çok iyi biliyordur. İkinci el dükkanına gidiyorum. Oraya kadar yürümek, böyle oradaki şeylere bakmak bana gerçekten, niye bilmiyorum, çok büyük mutluluk veriyor. İngiltere'deki bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz mesela. Onlar da çok seviyorlar ikinci el dükkanlarını. Yani charity aslında. Charity'leri gezmeyi çok seviyorlar. Ama bazılarının olduğu mahallede daha büyük yerlerde yaşamalarına rağmen yokmuş. Bu bakımdan gerçekten şanslıyım çünkü bizim burada çok da büyük bilindik bir yer olmamasına rağmen 2 tane var ve gerçekten çok güzel şeyler bulabiliyorum. Şimdi bakalım, böyle bir ava çıktım gibi bir şey. Buraya genelde böyle tablo falan koyuyorlar. Bir kere bir tablo beğenmiştim, hatta bir videoda beğenmiştim. Sonra onu almaya ertesi gün geldiğimde kalmamıştı, gitmişti ve uzun zamandır oradaydı o tablo aslında. Pişman olmuştum. Oo, bakın bu el yapımı bir şey gibi. Bayağı hoşmuş. Bu da güzelmiş aslında. İçeri gel. Şu gerçekten çok hoş bir şeymiş. Burada bir tane Bershka çanta var. Fena durmuyor aslında, yani bir şey olarak deformlanmamış ve 5.50. Şu an sterlin 60 lira sanırım. Bahar olduğu için bahar renklerinden reyon yapmışlar. Çok da hoş olmuş gerçekten, böyle cıvıl cıvıl gözüküyor. Şöyle beyaz etek, biraz büyük. Beyaz, herkesin o giydiği beyaz eteklerden ben de istiyorum. Burada da aksesuarlar var. Ama her şey çok demode gözüküyor. Bakalım gözlükler nasılmış. Tam da glasses dedi. Ben de gözlüklere bakıyordum. Şu hoşmuş aslında. Bunu çok beğendim. Biraz yüzüme büyük oldu sanki ama çok hoşuma gitti. Çocuklar için kitaplar falan var. Ve bence çok çok güzel bir şey. Hatta mesela benim kardeşim şunu çok seviyor. Bunun setini neredeyse yaptığı gibi bir şey. Buradaki fiyatı 1 pound. Biz Türkiye'de sanırım 200 liraya falan, 200-300 liraya alıyorduk onları. Bu 80 peniymiş. Çok güzel gerçekten. Çok tatlılar. Şu çok hoş. Peçetelik sanırım bu. 2,5. Alınır mı sizce? Kızım, ben bunu eve gidince çok hoşuma gidecek. Sonra geleceğim ve bulamayacağım. Çok otantik bir şey aslında. Bu ne? Yani yurt dışında olsam, mesela başka bir ülkeye geziye falan gitsem, böyle bir şey görsem bunu alırdım sanırım. Burada yine tablolar var. Hepsi 1,5. Bir sanırım Afrikalıydı ve evini taşıyordu. Oh, bu güzelmiş. Bu bayağı güzelmiş. Bugün bu ana kadar bulduğum en güzel şey bu sanırım. Espresso bardağı ama tam bir Türk bardağı şeklinde. Ama fiyatı muhtemelen 1-2 falandır. 2,5'muş. Bu çok hoş ya. Aa, burada bir sepet var. 4,5. Aslında böyle bir şey almak istiyorum ama bu da alınabilir, güzel bir şey. Yine bir şey alamadım. Aslında aklımda birkaç bir şey var. Özellikle o peçetelik gibi olan şey. Sonra o minik tablolar, Afrika tabloları. Türk kahvesi, espresso, fincan gibi olan. Ve bir şey daha vardı. Bir de sepet. O 4'ünü çok beğendim. Alsam mı almasam mı çok arada kaldım. Belki bu videodan sonra, belki de yarın böyle aklımda en çok kalanı alırım diye düşünüyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Aslında şöyle bir şey fark ettim. Neredeyse 1 aydır video atamıyorum düzenli olarak ve bu süreçte Instagram'da da çok aktif değildim. Ama yine de insanların
beni beklemiş olması, işte ya da mesaj atıp sormaları, her şey yolunda mı, işte videolarını özledik demesi bana bir mutluluk verdi. Yani gerçekten YouTube'a başlarken böyle bir şeyin olacağını düşünmezdim. O yüzden her birinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bu YouTube hesabım güzel insanlarla dolu. Umarım güzel bir video olmuştur. Uzun zaman sonra ya yarışır, güzel bir video çıkarabilmişimdir. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum ve artık videoyu buradan kapatıyorum. Hoşça kalın.